Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde. Kısmet deyip düştüm yola. Az gittim uz gittim. İnişlerde ter dökerek, yokuşlarda kayarak, çayır çimen geçerek, lale sümbül biçerek, 6 ayla bir güz gittim. Yürüdüm babam yürüdüm. Gölgemi peşimden sürüdüm. Karşıma bir orman çıktı. Baktım ki ormanın kralı Arslan bütün hayvanları toplamış, sözlerine başlamış. Bugün sizlerle çok önemli bir konu hakkında konuşacağım. Bizler hayvanlar alemi olarak çağın çok gerisinde kaldık. Aldığım haberlere göre insanlar kitap, gazete derken bilgisayar dedikleri muazzam bir alet yapmışlar. Biz hayvanlar yüzyıllardır hiçbir ilerleme kaydedemedik. Düşündüm, taşındım, ormanda günlük bir gazete çıkarmanın iyi olacağına karar verdim. Siz ne dersiniz bu fikrime? Diye hayvanların düşüncesini sormuş. Hayvanların çoğu bu fikri onaylamışlar. İtiraz eden birkaç hayvandan biri ayıymış. "Ne gerek var gazeteye?" demiş. "Ben zaten bir kış uyuyorum. Yazında gazeteyle uğraşamam." Yılan da "Benim gözlerim iyi görmüyor, gazete okuyamam, boş verin." diyerek itiraz etmiş. Fil ayı ve yılana kızmış. "Çok bencilsiniz. Siz okumayacaksınız diye niye gazetenin çıkarılmasına engel olmaya çalışıyorsunuz ki?" demiş. Diğer hayvanlar çok sevinmişler. "Ormanda yenilik iyi olur, güzel olur." demişler. Gazeteyi yazma işini Ağaç Kakan ile Kunduz'a vermişler. Kunduz uzun dişleriyle, Ağaç Kakan da sivri gagasıyla dal parçalarının üzerine yazı yazabilirlermiş. "Ben gazetenin haberlerini hazırlarım." diye atılmış tilki. O görevi de ona vermişler. Yanına da Sansar'la Bukalemun'u yardımcı almışlar. Birkaç gün sonra ilk gazete çıkmış. Gazeteleri leylekler dağıtıyormuş. Hayvanlar gazeteyi beğenmişler. Ormanın bir ucundaki hayvan, diğer ucundaki hayvanlarla ilgili haberleri bir günde alıyormuş. Hatta kuşlar uzak yerlerden haberler getiriyorlarmış. Hayvanlar göremedikleri, duyamadıkları olayları öğreniyorlarmış. Hayvanlar gazete okumaya çok alışmışlar. Sabah gazete okumadan güne başlamıyorlarmış. Bir gün eşek tavşanın havuçlarını çalmış. Tavşan tilkiye "Bunu gazetede yazmalısın." demiş. Eşek tilkinin en yakın arkadaşıymış. Tilki Bukalemun'la Sansar'a "En yakın arkadaşım için kötü bir şey yazdıramam." demiş. Bukalemun "Ben hallederim." demiş. Ertesi gün gazetede şöyle bir haber çıkmış. Dün kocasıyla kavga eden tavşan çok sinirlenmiş. Evinde biriktirdiği havuçların hepsini oradan geçmekte olan zavallı eşeğin kafasına fırlatmış. Eşek de atılan havuçları yiyerek değerlendirmiş. Haberi okuyan tavşan çok sinirlenmiş. Haberin yalan olduğunu söylemiş ama kimse onun dediklerini dinlememiş. Başka bir gün de yılan güvercin yuvasından ayrılınca ağaca tırmanıp güvercinin yavrularını yemiş. Döndüğünde yavrularını bulamayan güvercin çok üzülmüş. Yavrularını yılanın yediğini öğrenmiş. Tilkinin yanına gidip yılanın yaptıklarını yazmasını istemiş. Yılan tıslayarak gelmiş. "Sakın ha, böyle bir şey yazmayın, yoksa sizi zehirlerim." diye tehdit etmiş. Tilki yılandan korkarmış. Bukalemun "Ben hallederim, siz merak etmeyin." demiş. Ertesi gün gazetede şöyle bir haber çıkmış. Dün ormanımızın asil yılanının doğum günüydü. Yılanın en yakın arkadaşı olan güvercin yavrularını yılana doğum günü hediyesi olarak vermiştir. Güvercin "Yalan, yalan!" diye bağırmış ama sesini 3-5 hayvandan başka kimse duymamış. Yalan haberler bunlarla sınırlı kalmamış. Tilkiye, Sansar'a ve Bukalemun'a hediye getiren herkes istediği haberi yazdırıyormuş. Artık hayvanlar okuduklarına inanmıyorlarmış. Ormanda bir kavga, gürültü, huzursuzluk başlamış. Hayvanlar arasındaki huzursuzluğu fark eden Arslan bir araştırma yapmış. Tilkinin yalan haber yazdığını öğrenmiş. Aslan bütün orman halkını toplamış. Onlara durumu anlatmış. Bu konuda ne düşündüklerini sormuş. Bazı hayvanlar
O zaman artık gazete çıkmasın, bırakalım bu işi demişler. Diğer hayvanlardan ses çıkmamış. Çok üzgünlermiş. Karınca bu söze itiraz etmiş. Hayır demiş. Tilki hata yaptı diye bunun zararını bütün hayvanlar çekmemeli. Tilkiyi görevden alalım. Yerine güvendiğimiz hayvanlardan seçelim. Biri hata yaparsa diğeri onu uyarsın. Karıncanın bu fikrini herkes beğenmiş. Bundan böyle haber hazırlama işine ortak kararla fil, zürafa, geyik, kartal ve arı seçilmiş. Onlar tilki ve bukalemunun yaptığı hataları yapmamışlar. Hayvanlar doğru ve güvenilir haberlere ulaşmışlar. Hatta ormanda kitap bile basılmış. Uğur Böceği bir hikaye kitabı yazmış. Kunduzla ağaç kakana götürüp bastırmış. Bütün hayvanlar Uğur Böceğini küçümsemişler. Küçük bir böceğin yazdığı kitabı kim okuyacak diyerek alay etmişler. Ama Uğur Böceği'nin yazdığı kitap çok beğenilmiş. Küçümseyen hayvanlar bile alıp okumuşlar. Uğur Böceği'nin hikaye kitabı çıkardığını gören maymun da bir fıkra kitabı yazmış, bastırmış. Onları gören sivrisinek hayatını anlatan bir roman yazmış. Böylece hayvanlar arasında kitap yazan çoğalmış. Aslan yıl sonunda bütün hayvanları toplamış. Doğru ve güvenilir haber yayınlayan gazetecilere ödül vermiş. Bir de kitap dalında Uğur Böceği'ne ödül vermiş. Aslan, "Ben küçük bir böceğim" demeden cesaretle kitap yazan Uğur Böceği bu ödülü hak etti. Ayrıca pek çok kitabın yazılmasına da öncülük etti. Cesaretinden ve başarısından dolayı Uğur Böceği'ni tebrik ediyorum demiş. Daha sonra kurt sözü atılmış. "Biz de size yazıyı hayatımıza getirdiğiniz için teşekkür ederiz" demiş aslana. "Gazetelerle, kitaplarla birbirimizi daha iyi tanıdık, sevdik. Karıncanın romanını okuyunca artık üzerine basıp geçmiyorum. Sivrisineğin hayatını okuyunca onu artık basit bir sinek olarak görmüyorum. Onun da benim gibi duyguları olduğunu, yüreği olduğunu öğrendim. Yazı bize birbirimizi tanımayı ve sevmeyi öğretti." Hayvanlar aslanı ve güzel sözleri için kurdu alkışlamışlar. Papağana da yılın okuyucu ödülü verilmiş. Çünkü papağan okumayı bilmeyenlere kitap ve gazete okumuş. Bilgi sahibi olmak isteyenlere yardımcı olmuş. Ayı ininde homurdanıyormuş. "Bu gazete kitap işi de nereden çıktı?" diye söylenip duruyormuş. O hiçbir şeyden anlamayan bir ayı olarak kalmış. Hepinizi kucaklıyorum minik kalplerim. Abone olmayı unutmayalım. Bir sonraki hikayemizde buluşalım. Allah'a emanet olun.